Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Artık bu senenin genel anlamda son en iyi telefonlar videosuyla birlikteyiz. 2023'e girmeden alınabilecek en iyi telefonları kısa kısa inceleyeceğiz. Fakat videoya geçmeden destekleriniz benim için çok önemli. Bu videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Açıkçası yeni yıldan itibaren telefon fiyatlarının bayağı yükseleceğini düşünüyorum. Özellikle orta segment, orta üst segment ve üst segment cihazlarda ciddi artışları görebiliriz. Bu videoda tam anlamıyla çok faydalı olacak ve listedeki favorilerimden, yani bu listede ben olsam hangi telefonu alırdım onlardan da bahsedeceğim. Özellikle biraz daha üst segmentte iki farklı alternatife yer verdim. Yani listede bayağı bir cihaz bulunacak ve özet geçip net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Son bölümde de aklınızda bir soru işareti kalmayacak. Ayrıca telefonları anlatırken fiyatlarından neden bahsetmiyorum bunu da bir açıklayayım. Çünkü fiyatlar bildiğiniz gibi çok değişken olduğundan bazen bir indirim geliyor. Telefonun fiyatı gerçekten düşebilirken bazen de fiyat çok daha artabiliyor. O yüzden fiyatlarla ilgili artık çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Genel anlamıyla 5000-7000 TL, 7000-10000 TL gibi aralıklarda telefonlardan bahsedeceğim. Onun haricinde telefonların net güncel fiyatlarına ulaşmanız için linklerde hem açıklamada hem de yorumlarda olacak. Oradan fiyatlara bakabilirsiniz. İsterseniz hemen ilk telefonumuza başlayalım. Redmi Note N'te 6.43 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip AMOLED bir panel kullanılmış ve 1100 nite varan maksimum parlaklığı da kesinlikle yeterli seviyede diyebilirim. Note N'in donanım kısmında Helio G95 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcimizle birlikte Note N PUBG'de akıcı ve dengeli grafiklerde 60 FPS, HD ve HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu telefon özellikle hem ekran kalitesi olarak üst düzey beklentileri olanların hem de oyun tarafında yüksek performans isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir model. Bunun yanında telefonumuzda 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da bulunuyor. Kamera kısmında 64 megapiksel f1.79 diyafram açıklığında HDR yapay zeka destekli güzel bir ana kamera kullanılmış. İkinci kameramız 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Üçüncü ve dördüncü kameralarımızda 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Note N'in ön kısmında ise 13 megapiksel f2.45 diyaframla gelen yine HDR ve yapay zeka desteğini bünyesinde barındıran güzel bir kamera bizleri karşılıyor. Video tarafında arka kamerayla 4K 30 FPS'te, ön kamerayla ise Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Redmi Note N'te 5000 mAh'lik bir batarya ve 33 Watt hız şarj desteği bizlere sunuluyor. Stereo hoparlörleri bünyesinde barındıran telefonun IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı da korunduğunu söyleyeyim. Listemizin ikinci sırasında Note 10 Pro ekran konusunda listenin en iyi cihazlarından biri diyebilirim. 6.67 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetini bünyesinde barındırıyor. Bunun yanında Note 10 Pro'nun ekranı HDR10 ve DCI-P3 geniş renk uzayını destekliyor. Parlaklık oranı olarak amiral gemisi düzeyinde 1200 nite varan oldukça yüksek bir parlaklığa ulaşabiliyor. Donanım konusunda cihaz gücünü Snapdragon 732 işlemcisinden alıyor. Kamera kısmında arka tarafta dörtlü kamera paketi bizleri karşılıyor. Ana kamerasında 108 megapiksel f1.9 diyafram açıklığında 6 elementli lense, HDR ve yapay zeka desteğine sahip kaliteli bir sensör kullanılmış. Video çekim performansı olarak cihazımız 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS desteğini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca AIS desteğimiz de cihazımızda mevcut, ancak yalnızca 1080p 30 FPS'te AIS destekli videolar çekebiliyoruz. Batarya konusunda 5020 mAh'lik büyük bir bataryaya sahip olan Redmi Note 10 Pro 33 Watt hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Güvenlik seçeneği olarak cihazımızda güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğini görüyoruz. Stereo hoparlörlere sahip olan Note 10 Pro suya ve toza karşı ise IP53 sertifikası ile korunuyor. Poco X3 Pro'nun özellikle kamera ve batarya kısmında daha da geliştirilmiş bir modeli olan Poco X3 GT'yi görüyoruz. Bu cihazımızın ekranı 6.67 inç IPS panele sahip olan 120 Hz tazeleme, 240 Hz dokunma hassasiyetine sahip. Bunun yanında HDR10'u da destekleyen gayet güzel bir görsel deneyim sunan bir ekranla geliyor. Telefonumuzun donanım kısmına bakarsak MediaTek'in Dimensity 1100 işlemcisi karşımıza çıkarken RAM tarafında da 8 GB, depolama alanı olarak da 128 GB'lık bir alan önümüze sunulmuş. Depolama biçimi olarak da cihazımızda UFS 3.0
5.1 teknolojisi konumlandırılmış. Ana kameramızda 64 megapiksel f1.79 diyaframla ana kameramızı görürken ikinci kameramız 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Son olarak üçüncü kameramızda 2 megapiksellik makro çekim kamerası. Ön tarafa bakarsak burada 16 megapiksellik f2.45 diyaframlı güzel bir ön kamera önümüze sunulmuş. Video çekim noktasında ise arka kameramızla 4K 30 FPS'te çekimler yapabilirken ön kamerayla ise Full HD'de 30 kare çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh'lik bir batarya ve 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle gelirken yazılım kısmında ise Poco X3 GT'de Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzünü görürken 5G desteğine Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknolojisine de sahip. Hoparlör konusunda ise stereo hoparlörlerle gelen cihazımızın IP53 sertifikasıyla korunduğunu söyleyeyim. Samsung'un fiyat performans oranıyla iddialı modeli olan Snapdragon S20 FE'yi görüyoruz. Bu cihazla ilgili kanalda detaylı inceleme ve uzun kullanım testleri bulunuyor. Onları da kartlar kısmına tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak ekranla başlarsak Super AMOLED 6.5 inçlik 120 Hz tazeleme hızına sahip olan HDR destekli bir ekranı görüyoruz. Donanım kısmında da S20 FE'de Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. RAM tarafında da 6 ve 8 GB'lık depolama alanı olarak da 128 ve 256 GB'lık modellerinin olduğunu söyleyeyim. Galaxy S21'e baktığımız zaman yuvarlatılmış kenarlara sahip olması özgün ve kesinlikle bir amiral gemisi cihaz olduğunu bize hissettiren detaylar arasında. Şimdi ekrandan bahsedersek ekran çözünürlüğü, yüksek dinamik aralık, renk başarısı her şey olması gerektiği gibi S21'de Exynos 2100 işlemcisi önümüze çıkarken genel deneyim olarak menüde, uygulamalarda performansının ben gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Oyun tarafına geldiğimizde PUBG'de 60 FPS bir deneyim alabilirken uzun vadeli kullanımlarda nadir de olsa ara ara FPS düşüşleri olabiliyor. Ana kameramız 12 megapiksel OIS destekleyen 64 megapiksel telefoto kameramızda da OIS'i görebiliyoruz. Fotoğraf açısından baktığımız zaman kesinlikle kontrast oranları, fotoğrafların detaylarını gerçekten iyi bir şekilde yakalayabiliyoruz. Hem gece çekimlerinde hem de gündüz çekimlerinde oldukça başarılı. Video konusunda ise Galaxy S21 Android tarafındaki en iyi performans sunan cihazların başında geliyor. 4K'da 4K 30 FPS'te 60 FPS'te OIS'le birlikte videolar çekebiliyoruz. Full HD'de de 4K'da da titreşimleri engelleme konusunda ciddi manada işini iyi yapıyor. Ön tarafta 10 megapiksel f2.2 4K 60 FPS destekleyen bir kameramız da var. S21'de 4000 mAh batarya ve 25 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Galaxy S22 fiyatına oranla performans ve kamera kısmında çok başarılı. Bu cihaz çok kaliteli bir ekranla gelirken 120 Hz'lik tazeleme hızı yine bu ekrana konumlandırılmış. Kamera kısmında optik imaj sabitleyiciyle 50 megapiksellik ana kameramızı görebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesine hızlıca göz attığımız zaman güncel olarak en kaliteli sensörlerden birinin bu telefonda kullanıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Video kısmında da 4K 60 FPS'te rahatlıkla çekimler yapabiliyoruz. Donanım tarafına baktığımızda ise Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini burada görürken 8 GB RAM, 128 GB depolama alanında bu cihazımıza eşlik ediyor. Açıkçası bu telefonun en büyük eksisi 3700 mAh'lik bataryası ve 25 Watt'lık hızlı şarj desteği. Batarya performansı olarak listenin en zayıf cihazı olduğunu söylemem gerekiyor. Ancak 25 Watt hızlı şarj desteğiyle çok kısa bir sürede telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Şimdi listemizin son sırasına göz attığımızda güncel ve biraz daha üst seviye bir cihaz olduğunu bize hissettirirken arka kapağımızda cam, çerçevelerde plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Hoparlör tarafında da Xiaomi 12T'de stereo çift hoparlör sistemini görüyoruz. 6.67 inç AMOLED 120 Hz tazeleme hızına sahip, gerçekten her kullanıcının beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek üst düzey bir ekranla geliyor. İster video izleyin, ister oyun oynayın, bu ekranın vermiş olduğu deneyimden hem tepkisellik olarak hem de görsel deneyim açısından fazlasıyla memnun kalacaksınız. Yonga seti tarafına baktığımızda da MediaTek'in en güçlü serilerinden Dimensity 8100 işlemcisini görüyoruz. 8 GB'lık RAM ile birlikte geliyor. Performans açısından Android tarafındaki en iyi işlemcilerden diyebilirim. Oyunlarda en üst ayarlarda her türlü kullanım içinde bu işlemcinin gayet tepkisel, hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Kamera tarafına baktığımızda ana kamera 108 megapiksel f1.7 diyaframa sahipken Samsung'un ISOCELL HM6 sensörü burada kullanılmış. Yardımcı kameralar klasik olarak 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro çekim kamerası. Kamera açısından
eksileri olsa da genel deneyimiyle bu fiyat bandında ideal diyebilirim. 5000 mAh batarya ve 120 Watt hızlı şarj desteği bulunurken batarya konusunda bu cihaz hiçbir şekilde bir problem yaşatmayacaktır. Yazılım olarak da Xiaomi 12T, MIUI 13 ve Android 12 ile geliyor. 3 yıl boyunca güncellemeleri alacağını da söyleyeyim. Şimdi en uygun fiyatlı ve fiyat performans yönünde de halen de en başarılı bulduğum telefonlardan Redmi Note S ile ilgili zaten uzun zamandır çok fazla konuşuyoruz. Ancak özellikle performans, ekran ve kamera anlamında 6000 TL bantlarında şu an için alınabilecek en iyi cihaz diyebilirim. Bataryasıyla da sizi kesinlikle memnun edecektir. Oyun performansı yüksek, 60 FPS oyun oynatabilen ve uygun fiyatlı bir telefon istediğinizde Note S'ten başka da pek bir alternatif yok. Ancak benim oyunla çok fazla işim yok. Ekranı biraz daha kaliteli olsun ve akıcı bir deneyim sunsun. Bunun haricinde kamera tarafında da biraz daha iddialı bir cihaz isteyenler için şu anda uygun fiyatlarda 7000 TL, 8000 TL civarında Redmi Note 10 Pro en iyi tercihlerden diyebilirim. Note 11 Pro'nun hem 4G hem de 5G versiyonundan da çok daha mantıklı olduğunu belirteyim. Biraz daha bütçeyi arttırdığımızda 9000 TL yani $450 bandında X3 GT daha uzun süre götürebilecek olan Dimensity 1100 işlemcisi, 5000 mAh bataryası ve gerçekten oldukça kaliteli hoparlörleriyle bu fiyat bandında rakipsiz diyebilirim. Bence asıl fiyatları artacak olan telefonlar 10.000 TL'nin üstünden başlıyor. S20 FE de 2022 yılında favorilerimden biri. Performans yönünde çok iyi olmasa da Snapdragon 865 sizi uzun yıllar götürebilecek bir potansiyele sahip. Ayrıca kamerası bu fiyat bandının kesinlikle zirvesinde. Video tarafında olsun, fotoğraf tarafında olsun halen günümüzün güncel orta üst segment cihazlarından da iyi bir performans sergiliyor. S21 ise performans tarafında çok bir şey beklemeyip ama kamera ve ekran yönünde tam anlamıyla bir amiral gemisi istiyorsanız alınabilecek en uygun fiyatlı telefon diyebilirim. S21 ile aynı fiyatlarda Xiaomi tarafında 11T'yi görebiliyoruz. 11T S21'den bataryası ve performansıyla ciddi anlamda öne çıkıyor. Ancak kamera ve ekran yönünde S21'in daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Eğer bütçeniz maksimum 13.000 TL bandındaysa 11T'de kesinlikle değerlendirilebilir. Ama 11T alacaksanız yurt dışı bir şekilde bakmanız çok daha mantıklı diyebilirim. Burada fiyatlar neredeyse yarı yarıya kadar düşüyor. Yurt dışı fiyatıyla 7000 TL civarında 11T'yi almak halen mantıklı. Bunların haricinde direkt olarak listede iPhone 11'e yer vermedim. Ancak 11'den de bahsedelim. iPhone 11 artık Apple'ın sitesinde yok. Bu yüzden de serbest piyasada diyebiliriz. Yani fiyatları satıcılar belirliyor. Yeni yıldan itibaren de 11'in fiyatlarında da büyük sıçramaları görebiliriz. Şu anda bir iPhone almak istiyorsanız en ucuz, en mantıklı şekilde iPhone 11'i bulabiliyoruz. Günümüz içinde kamerası da, işlemcisi de, bataryası da gayet yeterli. Aldığınız zaman pişman etmeyecek bir cihaz. Listedeki son iki cihazımız da favorilerimden diyebilirim. Hem Xiaomi 12T hem de S22 gerçekten fiyatlarını hak eden tam olarak fiyat performans telefonlar. Burada Xiaomi 12T bir telefon alıp daha uzun ömürlü kullanmak isteyenler için kesinlikle daha mantıklı bir seçenek. Ancak S22 tam anlamıyla bir amiral gemisi cihaz isteyenler için malzeme kalitesi, ekranı ve kamerasıyla size amiral gemisi cihaz hissiyatını tam anlamıyla verebiliyor. Xiaomi 12T özellikle yardımcı kameraları ve malzeme kalitesi konusunda S22'nin gerisinde ama 12T'nin de batarya performansı S22'nin kat önünde. Yani iki cihazın da birbirine göre artı ve eksileri var. Telefonu içerik üretimi için veya video çekip profesyonel işlerde kullanacaksanız S22 bu fiyatlardaki en iyi cihaz. Özellikle bu cihazlar çok popüler olduğundan dolayı 2023'te en çok zamlanma ihtimali olan telefonlar diyebilirim. Ve bu listede bulunan tüm telefonları gönül rahatlığıyla önerdiğimi de söyleyeyim. Her açıdan gerçekten uzun ömürlü telefonlar. 2023 yılında bu videoyu izliyorsanız da yorumlarınızı bekliyorum. Bu serinin devamı için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.